Yumuşacık, pamuk gibi olan bir sevgiyle hazırlanan Allah. Merhaba sevgili seyirciler. Efendim mutfağıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Sizler için bugün Türk mutfağında çok önemli bir yere sahip olan güzel bir lezzet. Biber dolması hazırlayacağım. Biber dolması etli biber dolması olacak. Çünkü sizlerden gelen yoğun istek vardı. Zeytinyağlı daha önce hazırlamıştım. Octoyus'ta güzel bir biber dolması tarifi paylaşır mısın bizimle dediniz. İnşallah bugün paylaşacağım. Biber dolmasının iç oranını iyi yaparsanız yumuşacık olur. Eğer ki fazla bastırırsanız da sıkışır, çatal ve bıçak kesemez hale gelir. Yumuşacık, pamuk gibi olan bir güzel biber dolması için nelere ihtiyacımız var? Burada sevgili seyircilerim bir tencere biber dolması için birazdan adet sayısını vereceğim. Şimdi dolmalık biber, domates, 300 gram kıyma, 1,5 su bardağı içinde pirinç, 4 tane soğan, 2 çorba kaşığı domates ve biber salçası karışık, maydanoz, taze nane, zeytinyağı, tuz, karabiber, sevdiğiniz baharatlardan istiyorsanız koyabilirsiniz içerisine. Tüm detaylarıyla inşallah sizlerle paylaşacağım ama önce biber dolmasının nasıl çıkartıldığını hemen sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi yöntem olarak isterseniz bıçakla kesebilirsiniz ya da şu baş parmak ile şöyle tutuyorsunuz sapından, şöyle bastırıyorsunuz parmak ucu ile. Sonra da geriye doğru çıkartıyoruz. Şimdi İki yöntem var. İsterseniz kapak bölümünde domates kullanabilirsiniz veya hiç domates kullanmak istemiyorum derseniz de mutfakta çareler tükenmez. Şu çekirdekli kısmı şöylece temizliyoruz. Temizledikten sonra şurayı da kesiyor ve burası kapak olarak kullanıma hazır hale gelmiş oluyor. Evet efendim, şimdi iç harcını hazırlıyoruz. 1,5 su bardağı pirinci yıkadım, süzgecin içine aldım, suyu süzüldü. 4 tane soğan doğradım. 1 tutam maydanoz ve taze nane. Buraya 2 tane domates doğradım. Domateslerin kabuk kısmını eğer kapakta kullanırsanız iç bölümlerini iç harçta kullanabilirsiniz. Maşallah bayağı da bir bereketli çıktı sevgili seyircilerim. Evet, şimdi burada 300 gram kıyma ile hazırlıyorum. Kıymayı da aldım üzerine. Evet, şimdi sırasıyla devam ediyoruz. Tuzunu ekliyorum. Bayağı da bir çok çıktı. Bir tatlı kaşığından biraz daha fazla koydum. Karabiberini ekliyorum. Acı seviyorsanız burada pul biber ekleyin. Acı sevenler için. Şimdi buradaki benim salçam, kullandığım salça domates ve biber salçası karışık. Biraz daha alayım şuradan. Tamam. Şuradaki salçayı da üzerine sos bölümünde kullanmak için ayırıyorum. Evet. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim. Sevgiyle hazırlanan bir iç harç ortaya çıkıyor. Buraya 2 ürün gelecek. Bir tanesi zeytinyağı, bir tanesi su gelecek. Su ve zeytinyağı ekleyeceğim ama önce bir karıştırayım. Ondan sonra yağını ve suyunu ekleyeceğim. Güzelce harcımızı karıştırdık. Bayağı da bereketli oldu. Şimdi işte sizlerle bir paylaşayım. Sevgili seyircilerim, bakın görüyor musunuz? Bol böyle soğanı özellikle doğranmış olmalı. Güzel olması için soğanını bol doğrarsanız dolma harcınızın içi yumuşak olur. Evet, şimdi zeytinyağını verdim. Hemen buranın üzerine ılık su ilave ediyorum. Bu sertlikte doldurursak, diyelim ki şimdi Octoyus'a su koymadan doldurursam ne olur diyebilirsiniz. Taş kesilir, böyle katı olur. Yumuşacık olmasının püf noktalarını veriyorum. Yağını ve suyunu vereceğiz. Yumuşak bir iç harç hazırlayacağız burada. Eğer ki hiç su vermeden biberlere doldurduğumuz zaman içindeki pirinçler şişer. Kıyma ile birlikte sıkışırlar. Kas katı bir iç harç ortaya çıkar. Ondan dolayı söylüyorum. Detaylarıyla inşallah sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Biraz daha su. Şu yumuşaklığı gelecek. Şimdi paylaşacağım sizlerle. Tamam. Bakın görüyor musun? Bak yumuşacık sevgili seyirciler. Şu yumuşaklığı geldiği zaman tamam demektir. Suyu ölçmeden döktüm. Çok özür dilerim. Orayı bir an boşluğuma gitti. Yaklaşık olarak bir bardak kadar bir su verdik şu anda. Ama yumuşaklık bu şekilde geldiği zaman
Tamamdır. Hatta biraz daha vereyim. Tamam. Yumuşacık kıvamda olacak. Hemen şöyle karıştırıyorum. Ve şimdi sonra da biberleri doldurma zamanı diyorum. Yumuşacık bir iç harç hazırladık. Pamuk gibi, bakın görüyor musunuz sevgili seyirciler? Yumuşacık olan bu iç harcımızı şimdi doldurma bölümüne geçiyoruz. Şöyle parmak uçları ile getiriyorum. Hafiften bir bastırıyorum. Ama bir parmak mesafe daima kalmalı şurada. Hepsini şöyle parmağımızla bastırıp doldurursak çok sıkı olur. Çünkü içindeki pirinçler şişecek. Ondan dolayı şöyle bir parmak mesafe kalsın doldururken. Hemen kapağını getiriyorum. Kapağını, üst kapak bölümünü kapatıyorum. Bak, kapak içeri doğru gitti, görüyor musunuz? İçeriye doğru gidecek. Tertemiz bir şekilde dolduruyoruz. Bayağı bir bol çıktı sevgili seyircilerim. Şöyle önce ilk göndereceğiniz dibe doğru gönderin parmağınız ile. İlk doldurduklarınız gitsin. Gitti. Sonra şöyle kenarlarına şuradan tutuyorsunuz. Temizliyorsunuz. Fazlaysa şöyle parmak ucuyla dışarıya alıyorsunuz. Evet, gördünüz mü? Bir parmak mesafe kaldı. Aşırı bastırmadım. Normal sevgiyle hafiften bastırılmış haliyle. Efendim, biberlerimiz dolduruldu. Kapakları kapatıldı. Şimdi sosunu hazırlıyoruz. Sosunda 1 tatlı kaşığı un kullanıyorum. Oktay Usta, un da neyin nesidir diyebilirsiniz. Un koyduğunuz zaman birazcık kıvamını bağlar sevgili seyircilerim. Yavan olursa, yani bağlayıcı bir şey olmadığı zaman su gibi akar gider. Az bir şey, bir tık kıvamını bağladığınızda işte o zaman gerçek manada çok daha güzel olur dolmanız sevgili seyircilerim. Şöyle hemen zeytinyağında birazcık çevirdikten hemen sonra buraya 1 tatlı kaşığı daha salça ilave ettim. Bir de sevgili seyircilerim 16 tane biberin tamamını koydum. İç harcımız yine fazla geldi. 2 tane daha dolapta vardı biber. O 2 taneyi daha getirdim. Toplamda 18 tane dolmalık biberimizi vermiş olduğumuz iç harcımız tamamını doldurdu. Şimdi burada salçaları şöyle birazcık hemen çevirdikten sonra üzerine sıcak suyunu getiriyorum. Bir koştum. Bismillahirrahmanirrahim. Burada 1 litre suyumuz var. Sıcak suyu koydum. Çırpma teliyle hemen şöyle kıvamını açtırdım. Açtırdıktan sonra buranın tuzunu ekliyorum. 1 tatlı kaşığı koyuyorum. İhtiyaca binaen ilerleyen zamanlarda tadını kontrol edip koyabilirsiniz sevgili seyircilerim. Şimdi buraya indirme vakti geldi biberleri. Bakayım hangi maşayla indirebilirim de bakayım, ama bu olur mu bilmiyorum, deneyeceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Sosun içine güzelce dizeceğiz şimdi biberlerimizi. Kaynamaya başlayacak. Üzerine bir tane tabak kapatacağım. Allah! Çok özür dilerim. Görülmez bir kaza. Biber dışarı kaçtı mı? Suyu mu gitti? Bu maşa asla kullanmamak lazımmış. El. Biber dolmamız kaynamaya başladı. Kapağını açayım. Küçük bir kaza geçirdik sevgili seyirciler ama Allah mutfak kazalarından korusun. Kibarlık yaptım. Maşayla dolmaları indirmeye çalışmıştım. Kaydığı gibi böyle sosun birazını dışarıya çıkarttı. Ama Allah'tan ciddi bir tehlike olmadı. Şimdi sevgili seyircilerim, kaynamaya başladıktan sonra 2 yöntem var. Tabak kapatabilirsiniz ya da yağlı kağıt kapatabilirsiniz. Tabak kapatmanın şöyle bir avantajı var. Bunları bastırır şöyle. Güzelce bakın, baskı uygular. Biberler sağa sola dağılmazlar. Olduğu gibi güzelce pişerler. Hem de buharı kaçmamış olur. Bu şekilde kaynamaya başladıktan sonra ortalama 1 saat kadar sürer pişmesi. Ama yine de kontrol mutlaka sizde olmalı. Pirinç taneleri ve biberlere bakıyoruz. 2 ürün piştiği zaman
tamam demektir. Kapağını kapatıyorum. Sevgiyle biber dolmamız pişiyor. Sevgili seyircilerim, şimdi biber dolmamız şu anda servise hazır hale geldi. Önce sosunu paylaşacağım. Tencerede pişirdim. Aynı yöntemle fırında da pişirebilirsiniz. Biraz daha süre uzayabilir. 1 saat 15 dakika sürdü pişmesi. Efendim kıvamlı bir güzel sosu da oldu. Bakın sosun güzelliğini görüyor musunuz? 1 tatlı kaşığı sadece un koydum. Açıklamalar bölümüne de malzeme listesini yazacağım. Toplamda 18 tane biber çıktı iç harcımızın ölçülerinden. 4 tane soğan, 300 gram kıyma, 1,5 su bardağı pirinç ile hazırladık. Bol, bayağı bereketli de oldu. Şimdi doku testi bölümüne geçeceğiz. Sosunu koymadım. Sosu servis edilirken bakın şöyle getiriyoruz sosunu. Servis yaparken sevgili seyircilerim şöyle geliyor. Tam üstüne döküyoruz bak. Özellikle beyaz tabakla servis ederseniz güzel olur. Yanına da yoğurt koydum. Çünkü dolma yoğurtla birlikte yenilir. Hem de aynı zamanda çocuklarımızın sağlıklı bir şekilde beslenmesi için çok çok faydalıdır. Kabak dolması, biber dolması, kuru patlıcan, taze patlıcan dolmaları da yapabilirsiniz. Evet efendim, şimdi geçiyoruz doku testine sevgili seyircilerim. Bakalım nasıl olmuş? İç dokusu merakla beklenen bir ana gelmiş bulunuyoruz. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Yiyenlere şifa olsun diyoruz. Ne dedik? Burada 2 şey önemli dedik. Biberin pişmesi. Bakın biber ne kadar güzel pişmiş sevgili seyircilerim görüyoruz. Bak şimdi içini gördük mü? Bak için güzelliğine bakın. Şimdi şöyle çeviriyorum. Ondan sonra şuradan bir daha kesiyorum. Pirinçler lokum gibi olmuşlar adeta. Güzelce pişmiş pirinçleri. Sevgili seyircilerim bakın şöyle açıyorum. Görelim pirinçlerini. Evet. Biberi pişmiş, pirinci pişmiş. Güzel. Acılı seviyorsanız bol baharat koyabilirsiniz. Elimden geldiğince sizlerle güzel tarifler paylaşmaya çalışıyorum. Sizlerin istediği tariflere yer vermeye özen gösteriyorum. Umarım faydalı oluyorumdur. Siz de bana destek oluyorsunuz. Allah'ın izniyle hep birlikte 1 milyona doğru gidiyoruz. Hızlı adımlar ile, sizlerin gayreti ile inşallah 1 milyon olacağız. Gold ödül alacağız. Gold ödülü hepimizin ödülü olacak inşallah. Evet efendim, kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, sağlıklı kalın. Sofralarınız bereketli olsun. Allah'a emanet olun.